Cyberpunk 2077 Night City'de doğmak kulağa havalı geliyor değil mi? Silahlar, neonlar, sokaklar. Bu şehirde fakir doğduysan daha bebekken insan değil maliyet oluyorsun. Johnny Silverhand'da aynı safta devrime katıldığın an sanki kaderini değiştiriyorsun gibi. İşte asıl kabus da o anda başlıyor. Gözlerini açtığın an karşında Arasaka var. Night City'de ölmek bile çıkış değil. Çünkü burada senin hayatında ölümünde şirketin sözleşmesi. Tam burada bir araya giriyorum. Yolculuğa başlamadan önce yeni kanal olduğum için videoyu bir beğeni ve yorum atarsan çok sevinirim. Şimdi hazırsan Night City'ye hızlı bir geçiş yapalım. Sen bu şehrin kenarında kayıt dışı bir evde doğuyorsun. Resmi bir hastane, resmi bir doğum belgesi falan yok. Sadece annenin boğazından kopan öksürük ve komşunun yaşıyor mu kontrolü var. Annen yataktan kalkamıyor. Kız kardeşin küçük. Yemek diye yediği şey karın doyurmaktan çok mideyi susturan ucuz bir macun. Night City'de aile sıcaklığı arıyorsan yanlış yerdesin. Daha ilk gün şunu anlıyorsun. İşe yaramazsan yoksun. 6 yaşında ilk kez arabanın altına giriyorsun. Oyuncak değil, tornavida taşıyorsun. Bir köşede NSPD devriyesi geçiyor. Diğer köşede kamera dönüyor. Kameranın kör noktalarını ezbere biliyorsun. Çünkü sokak sana harfleri değil, kaçış rotasını öğretiyor. Bir güç pili çekiyorsun, bir akıllı kilit parçası, elin yanıyor, metal sıcak. Ama kafanda tek şey var. Bunu satarsam bu gece evde biraz daha az öksürük olur. Bu şehirde para dediğin şey özgürlük değil, yaşama izni. İzin belgende Edis. Yoksa sağlık yok, güvenlik yok, hatta çoğu yerde insan muamelesi bile yok. Annenin ilaçları abonelik gibi. Bir gün para yetmiyor, doz düşüyor. Ertesi gün daha da kötüleşiyor. Sen daha çocukken şu dersi alıyorsun. İyileşmek istiyorsan önce ödeme yap. Çocukken gelecek hayal edersin ya. Senin geleceğin başkasının arabasından söktüğün parçanın fiyatına bağlı. 7 yaşında hurdalıkta akbaba gibi dolaşmayı öğreniyorsun. Hangi kablo para eder, hangi çip sahte, hangi bir patlar hepsini bir bakışta ayırt ediyorsun. Sonra bir abi geliyor, mahallenin aracısı. Her şeyi bilen, her şeye fiyat biçen o adam. Şuraya gir, şunu sök, sonra da çık diyor. İlk kez birinin ensesindeki bağlantı yuvasını görüyorsun. Uyuyan bir adam, kafasındaki giriş çıkış noktası sanki insan değil. Basit bir cihaz. Elin titriyor, bu doğru mu diye soruyorsun kendine. Sonra annenin öksürüğü bir an aklına geliyor. Kız kardeşinin boş tabağı. İşte o gece içinde bir şeyler kırılıyor. Vicdanın değil. O gece büyümüyorsun. Aslında o gece sen daha da sertleşiyorsun. Bir gecede hızlıca büyüdün. 8'inde koşmayı, 10 yaşında saklanmayı, 12'inde yalan söylemeyi, 14'ünde de eline silahı aldın. Okulun sokak, sınavın kurşun. Ya öğreneceksin ya da düşeceksin. Arada düzgün iş hayali kuruyorsun ama yani burada düzgün iş bile borç demek. Şirket seni insan değil bir paket gibi görüyor. Ve sen daha 18'ine gelmeden hayatta kalmanın bedelini ezbere biliyorsun. Anneni iyileştirmek için siber doktorun kapısına gidiyorsun. İçeride sıra yok. Seçenekler var. Düşük paket ağrı kesici, orta paket bir cihaz, üst paket annenin yaşama ihtimali. Sen üst pakete yaklaşınca adam yüzüne bile bakmıyor. Edis diyor. Yani Edis Cyberpunk'ın doları gibi bir şey. Sen cebindeki parayı sayıyorsun. O parayla ancak kapı kolunu alırız. Ve işte o an anlıyorsun ki bu şehirde yoksulluk sadece az para değil, az da seçenek demek. Sonra 18'ine geliveriyorsun. Çocuk işi bitiyor. Artık çalmak değil, araba yürütme var. Aracı abi sana bir veri çipi uzatıyor. Rota, devriye aralığı, hedef aracın kimlik izi. Plakayı değil, beynini değiştir. Tanıtıcı modülü sök. Takip aygıtını kör et. Ve Kabuki'de teslim et. İşte bunlar bir klasik soygunun ana parçaları. Sen sinyal kesiciyi açıyorsun, aracın işaretini hayalet gibi yok ediyorsun. Kapı kilidi akıllı, sen daha hızlı olmak zorundasın. Bir dakikayı geçersen kilitleme sistemi devreye girer. Sokak ortasında hedef olursun. Bazen ekipteki A korsanıyla çalışıyorsun, o kameraları döngüye alıyor. Sen kapıyı açıyorsun. Refleks ve tetik burada çok önemli. Bir kere NCR hattının altından kaçıyorsun. Arkanda çete arabası, tepende drone, önünde kapalı servis kapısı. Sen kapıyı açmıyorsun, kapıyı söküyorsun çünkü beklemek seni her an öldürebilir. Sonra çeteler devreye giriyor. 6. sokak deposunda teslimat noktasını koruyorsun. Tiger Claws'un arka kapısında paket taşıyorsun. Alt kademedesin. Sana kimse kardeşim demez. İşe yarıyorsan varsın. Görevlerin net. Silah teslimatı, kaçak teknoloji, borç tahsilatı ve ikna. Bir gün ikna ettiğin adamın cebinden kız kardeşin okul kartına benzer bir kart çıkıyor. O an midene yumruk yiyorsun. Bu şehirde kimsenin temiz kalmadığını da hemen anlıyorsun. Night City'de herkesin bir fiyatı var. Sadece bazıları bunun farkında, bazıları değil. Silah ticaret işi büyüyor. Miltek damgalı sandıklar, seri numarası kazınmış akıllı silahlar ve tabii yasa dışı modüller. Sen bunları taşıyorsun, aracılık ediyorsun. Kimin eline geçeceğini sormuyorsun. Çünkü soru sorarsan bir gün sıra sana gelir. Ve eve döndüğünde kız kardeşin seni bekliyor. Ne zaman gideceğiz buradan diye soruyor. Sen yakında diyorsun ama her yakında dediğinde annem biraz daha eriyor. Sonra bir gece öksürük bir anda kesiliveriyor. Annenin odasına giriyorsun. Sessizlik var. Bu şehirde sessizlik iyi haber değildir. Annenin gözleri açık ama ruhu yok. Kız kardeşin köşede titriyor.
elindeki para ilk kez ağır gelmiyor. İlk kez anlamsız geliyor. Çünkü şunu anlıyorsun. Sen anneni kurtarmak için suçlu oldun ama suç anneni kurtarmadı. İşte o gün sadece hayatta kalma devri bitiyor. Artık hesap sorma devri başlıyor. Çünkü bu şehirdeki fakirlik bir tesadüf değil. Sistemin planı. Şirketler yukarıda para basarken aşağıdaki mahalleler ucuz iş gücü ve tüketici olarak kalıyor. Sağlık paketin yoksa ölüyorsun. Sen bir hiçsin. Güvenlik paketin yoksa soyuluyorsun. Hukuk paketin yoksa suçlusun. Ve tam bu düzene karşı konuşan bir isim dolaşıyor. Johnny Silverhand. İnsanlar ona deli diyor. Bazıları terörist diyor. Çünkü bu şehirde delilik şirketlere hayır demek. Seni Arasaka'ya yakın bir depodan kasa çalmaya yolluyorlar. Propaganda arşivi diyorlar ve üzerinde de açma yazıyor. Yolda dayanamıyorsun. Kasanın içinden eski kayıtlar, rozetler ve bir isim çıkıyor. Johnny Silverhand. Bir de dosya kırıntıları. Arasaka'nın birilerini silip bir yere taşıdığına dair şifreli satırlar. İnsanı dosyaya çevirme fikri ilk kez burada tokat gibi vuruyor yüzüne. Night City'de ölüm bile ticaret haline gelmiş. Kasayı teslim edeceğin arka odada kapı açılıyor. İçeri bir anda Johnny giriyor. Yanında 2 kişi daha. Biri ağ korsanı, gözleri yorgun, parmakları titrek. Diğeri çatışmacı, sessiz çevreyi tarayan bir bakış atıyor. Sen silahına davranır gibi yapıyorsun, Johnny umursamıyor. Sakin, bayağı soğukkanlı. Bu kasayı sana özellikle taşıttırdım diyor. Sonra konuşmaya başlıyor. Arasaka yalnızca bina değil diyor. Arasaka insanların hayatını satın alan, sonra da sahip olan bir düzen. Bunu niye yapıyorsun diye soruyorsun. Johnny'nin yüzü sertleşiyor. Birini benden aldılar diyor. Bir insanı bir dosyaya, bir bilince çevirdiler. Onu geri alamadım ama onların sistemini yakabilirim. Bu düzeni değiştirebilirim diyor. Mikosi lafı geçiyor. Engram lafı geçiyor. Johnny'nin derdi slogan değil. İntikam ve kurtuluş karışımı bir şey. Yani evet, bu şehirde devrim bile kişisel. Senin devrim dersin diğerlerine göre biraz daha basit. Kız kardeşin. Annen gitti. Kız kardeşin ya sokakta kalır ya da bir şirketin parçası haline gelir. Ve sen ilk kez şunu düşünüyorsun. Ben tek başıma ne kadar çağırsam çalayım bu düzen değişmeyecek. İşte o yüzden Johnny'nin ekibine ideoloji için değil, çıkış kapısı için giriyorsun. Hem sistemin kapısını kırmak hem de kız kardeşini çekip almak için. Johnny seni hemen içeri almıyor. Test ediyor. İlk iş bir taşeron şirketin kasasından erişim anahtarını çalmak. Ama anahtarın yanında bir şey daha var. Arasaka'nın bir mahalleye yaptığı temizlik operasyonunun ham görüntüleri. Giriyorsun içeri, şirket güvenliği yakala demez. Direkt seni sil der. A korsanı kameraya döngüye alıyor. Sen koridordaki 2 adamı sessizce indiriyorsun. Anahtarı alıyorsun. Çıkarken bir güvenlik botu köşeyi dönüyor. Bir saniye geciksen ekip biter. Sen gecikmiyorsun. Çünkü sokak seni bunun için yetiştirdi. Johnny ilk kez bu iyi diyor. Bu şehirde bu kelime madalyadan bile pahalı. Devrim böyle yavaş yavaş başlıyor. Büyük konuşmalarla değil, küçük vuruşlarla. Arasaka'nın tedarik hattına çomak sokuyorsunuz. Taşeron depolarını boşaltıyorsunuz. Ağ korsanı şehrin dev ekranlarına kısa süreli yayın sızdırıyor. Bize ait değilsiniz. Birkaç sokak çocuğu cesaret buluyor. Birkaç işçi fısıldaşmaya başlıyor. Ve şirketler en çok fısıltıdan korkar. Çünkü fısıltı büyürse devrim kaçınılmaz olur. Bu arada senin bedenin de küçülmeye başlıyor. Öksürüklerin geri geliyor. Çocukluktan kalan hastalıkların kendini gösteriyor. Kan daha fazla. Siber doktor bir tarama yapıyor. Akciğer kanseri ve metastasın. Yani organlarına kanser sıçramış. Yapay organ diyorsun, doktor kafasını eğiyor. Bir organla bitmez. Bu tüm sistemi değiştirmek demek. Night City'de hastalık bile sana şunu söylüyor. Paran yoksa şansın da yok. Johnny'ye söylemiyorsun. Çünkü devrimde zayıflık hedef olmak demek. Sen sessizce devam ediyorsun ve kafanın içinde tek plan oluşuyor. Arasaka'nın elindeki o bilinç işini ele geçirirsen, yani bilincini aktarabilirsen, en azından kız kardeşin yalnız kalmaz. Belki bir şekilde onu korumaya devam edersin. Devrime giden yolla en büyük gece sonunda başlıyor. Operasyon gecesi plan şöyle. İçeriden kart, dışarıdan kimlik, yukarıdan ağ korsanı. İlk katlar taşeron güvenliği, sonrası Arasaka'nın gerçek katmanları. Ağ korsanı sisteme giriyor. Ama Arasaka'nın savunma duvarı bambaşka. Ekran bir an donar, kulaklıkta çığlık gibi bir parazit. Ağ korsanının sesi kesilir. İşte baskın burada bozuluyor. Çünkü Arasaka sadece güçlü değil, aslında bu devrime hazırlıklı. İkinci darbe, bir kapı normalde açık olmalıydı. Bir anda kilitli çıkıyor. Üçüncü darbe ise koridorun sonunda olması gereken devriye 2 kat daha fazla. Birileri içeriden bilgi sızdırmış. Devrim içeriden kendi kendine yiyor. Alarm patlıyor, otomatik taretler açılıyor. Zırhlı birlikler geliyor. Asansör yok, merdiven yok. Geriye tek rota kalıyor. Bakım tüneli ve acil çıkış, yani çatı. Neden çatıya çıkıyorsunuz? Çünkü planın B'si var. Bir uçan araç üstten sizi alacak. Her seviyesinde çıkış yok. Her sokakta blokaj. Her köşede tarama. Şirketler böyle çalışıyor. Her yeri gözaltına almışlar. Yukarı kaçıyorsunuz. Çatıda rüzgar var ama rüzgarın önemi yok. Önemli olan arkanızdan gelen bot sesleri.
Johnny en önde. Sen yanındasın. Birkaç kişi daha var. Tam uçan araç geliyor derken bir silah sesi duyuluyor. Keskin ve çok yakın. Johnny bir anda kafasından vurulup yere düşüyor. Dünya senin için bir saniye duruyor. Sen ona hamle yapmadan göğsünde bir yanma patlıyor. Bir kurşun daha, dizlerin boşalıyor. Arkaya doğru sendeliyorsun. Çatının kenarına doğru süzülüp kendini boşlukta buluyorsun. Çatıdan aşağıya düşerken annenin yüzü geliyor gözünün önüne. Yetişemediğin o an kız kardeşin geliyor. Beni bırakma diye sana bakıyor. Yaşamak zorundaydım diyorsun içinden. Başka çarem yoktu. Sonra yer. Sert bir çarpış ve karanlık. Ve ardından birkaç saniye sessizlik. Sonra gözlerin açılıyor. Kıpırdayamıyorsun. İçinde nefes yok. Ama bir sistem çalışıyor senin yerine. Camın arkasında maskeli insanlar, tabletler. Bir monitörde tek kelime beliriyor. Arasaka. O an anlıyorsun. Ölüm bile çıkış değilmiş. Seni topladılar. Seni kopyaladılar. Seni devrimci diye değil, malzeme diye sakladılar. Night City'de mezar taşın bile şirkete ait. Kız kardeşin dışarıda, sen içeride bir prototip olarak uyanıyorsun. Kendine gelmeye çalışırken gözün tekrardan Arasaka yazan monitöre kayıyor ve o anda aynı ekranda Johnny'nin dijital yüzünü görüyorsun. Kısa bir duraksamanın ardından nefesin kesiliyor ve gözün yavaş yavaş kapanıyor.